Dünyada bazı şirketler var. Reklamlarını göremezsin, ürünlerini satın alamazsın ama hayatındaki her şeyde payları vardır. Telefondan bankana, borsadan emeklilik fonuna kadar. Hepsinin arkasında aynı isim çıkıyor, BlackRock. Bugün sana bir şirketi değil, bir imparatorluğu anlatacağım. BlackRock bir banka değil, bir devlet değil, bir holding de değil. BlackRock bir varlık yönetim şirketi. Yani başkalarının parasını yöneten bir dev. Emeklilik fonları, bankalar, devlet fonları, sigorta şirketleri, yani aslında senin paranı da yönetiyor olabilir. Şimdi sıkı dur, yönetilen varlık tam 9 trilyon dolar üzerinde. Türkiye ekonomisinin yaklaşık 10 katı. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla. Bu şirketlerin hepsinde BlackRock ortak. Yani BlackRock bir şirketi yönetmez ama her şirkette vardır. Bu imparatorluğun başında bir isim var, Larry Fink. CEO ama siyasilerden daha etkili. Başkanlarla özel toplantılar, merkez bankalarına danışmanlık. Larry Fink seçilmedi ama kararları seçilmişlerden daha etkili, daha güçlü. BlackRock'ın gerçek silahı para değil, veri. Alaaddin adlı yapay zeka sistemi küresel para risklerini analiz eder. Bankalar, fonlar, merkez bankaları kullanır. Dünya finans sisteminin nabzını tek bir yazılımda atıyor. Ve o yazılım BlackRock'a ait. 2008'de dünya yıkılırken BlackRock büyüdü. Kriz sonrası devletlere danışmanlık verdi. Batık varlıkların yönetimini yaptı. Rakipler küçülürken devleşti. Peki krizi nasıl fırsata çevirdi? 2008'de problem şuydu. Bankalar batık ama ne kadar batık olduklarını bilmiyorlardı. Bilançolar zehirli varlıklarla doluydu. Mortgage'lar, türevler vesaire. Kimse fiyat veremiyordu, piyasa donmuştu. Elinde bir çöp var ama çöp mü altın mı bilmiyorsun. İşte tam bu noktada BlackRock devreye girdi. BlackRock'ın o dönemlerde rakiplerinden farkı mortgage ürünlerini en iyi analiz eden ekipti. Gelişmiş risk yazılımları vardı, Alaaddin'in erken versiyonu. Kriz senaryoları konusunda derin tecrübe sahipleriydi. Herkes yangını izlerken BlackRock yangın haritasını çizdi. Kriz büyüyünce Amerika Hazine Bakanlığı ve FED şunu fark etti. Bu batık varlıkları kim yönetecek? Cevabı netti, BlackRock. BlackRock, Bear Stearns'ın çöküşünde, işte ING'nin kurtarılmasında, bankaların elindeki toksik varlıkların analizinde devlete danışman oldu. BlackRock karar vermedi ama karar vericilerin eline bir pusula verdi. 2008'de olması tabloya baktığımızda Lehman Brothers yok oldu. Merrill Lynch satıldı. Birçok fon küçüldü, güven kaybetti. BlackRock ise krizi yöneten şirket imajı kazandı. Yani güven kazandı. Dev fonlar parayı BlackRock'a taşıdı. Krizde ayakta kalan değil, krizi yöneten kazanır. 2009'da kritik bir hamle geldi. Barclays'in iShares ETF birimini satın aldı. BlackRock bir anda ETF pazarının lideri oldu. Küçük yatırımcılardan da para çekmeye başladı. Bu hamle olmasaydı BlackRock bugün bu kadar büyük olmazdı. 2008'den sonra merkez bankaları, devlet fonları, düzenleyici kurumlar BlackRock'a şunu sormaya başladı. Risk nerede birikiyor? Böylece BlackRock sadece fon yöneticisi değil, küresel finansın mimarı konumuna geçti. 2008'de bankalar battı, fonlar çöktü. Ama BlackRock ayakta kalmadı, büyüdü. Çünkü herkes ne kaybederim diye sorarken BlackRock risk nerede diye bakıyordu. Krizler bazıları için felaket, bazıları için ise fırsattır. Şimdi zor soru geliyor. Bir şirket merkez bankalarına akıl veriyorsa, devlet tahvillerini yönetiyorsa, bir şirket mi devlet yönetiyor yoksa devlet mi şirket yönetiyor? İşte bu yüzden BlackRock'a gölge güç diyenler de var. Şimdi dürüst olalım. BlackRock dünyayı gizlice yönetiyor mu? Bence hayır. Ama etkisi aşırı büyük mü? Evet. Bu şirket düğmeye basmaz ama düğmenin nerede olduğunu bilir. Peki beni bu niye ilgilendiriyor? Çünkü emeklilik fonları, borsa yatırımları, bankacılık sistemi, bunların hepsi BlackRock'ın elinde. Sistem çökerse hep birlikte düşeriz. BlackRock bir şey satmaz ama her şey sahiptir. Görünmezdir ama her yerdedir. Bu bir şirketin hikayesi değil, modern dünyanın finansal geleceği. BlackRock hangi firmaların içinde, bir de buna bakalım. BlackRock çoğu şirkete ortak gibi görünür ama aslında fon yöneticisi olarak masadadır. Yani bu hisseler benim değil ama oy hakkı bende der. İşte kilit nokta da bu. Teknoloji devlerine bakalım. BlackRock'ın en büyük pozisyonları burada. Apple, Microsoft, Google yani Alphabet, Amazon, Meta yani Facebook, Nvidia, Tesla. Genelde %5-%10 arası payları vardır. En büyük 3-5 hisselerden bir tanesidir hepsinde. CEO'yu BlackRock atamaz ama CEO BlackRock'ı görmeden de gelemez. Yönetim kurulu oynamaları, stratejik kararlar BlackRock hep orada. Bankalar ve finans devlerine bakalım. İşin biraz daha karanlık tarafı burası. İşte JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup hem bankaların hissiyatları hem de onlara risk yazılımını yani Alaaddin'i satan firma. Devlet kriz masasında birlikte oturan taraf, hakemle aynı masada çay içen futbolcu gibi düşünebilirsin. Enerji ve petrol şirketlerine bakalım. BlackRock burada 200'lü olmakla eleştirilir. Shell, BP, Total Enerji vesaire bunların hepsinin yine ortağıdır. Bir yandan yeşil dönüşüm, iklim mektupları, bir yandan da petrol devlerinde büyük payları var. Bu yüzden de 200'lü olmakla eleştiriliyor. Sahne önünde yeşil, sahne arkasında fosil diyorlar. Savunma ve silah sanayisinde kimler ortak buna bakalım. Çok konuşulmaz ama bu masada da varlar. İşte Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing gibi firmalara yine ortak. Savaş çıkınca kim kazanır sorusunu finansal cevabı aslında burada saklı.
İlaç devlerinde, sağlık devlerinde de boş geçmemişler. Özellikle pandemi sonrası güçlenen alanda varlar. İşte Pfizer, Johnson Johnson, Moderna, United Health gibi sağlık fonları, emeklilik paraları, sigorta havuzları, bunların hepsi BlackRock filtresinden geçiyor. Gıda ve tüketimde de varlar. Daha masum görünen taraf burada. Nestle, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, McDonald's, sabah içtiğin kahveden akşam yediğin burgere kadar yine burada BlackRock var. Devletler ve merkez bankaları var burada. En kritik kısım burası. Burası şirketten daha öte. BlackRock, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Fed, Avrupa Merkez Bankası, IMF benzeri kurumlara çeşitli ülkelerin varlık fonları ile birlikte çalışıyor. Danışmanlık yapıyor, risk analisti yapıyor, portföy yöneticiliği yapıyor. Para basanla parayı yöneten aynı masada oturursa artık devamını sen düşün. Peki sence bu güç fazla mı? Fikirlerini yorumlara yazmayı unutma. Üzerine konuşalım, tartışalım, sohbet edelim. Bu tarz içerikleri seviyorsan beğenip abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.